Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir etkinlik olan Acemi Telaşı etkinliğiyle birlikteyiz. Şimdi Acemi Telaşı arkadaşlar geçen bunun gibi bir tane daha etkinlik geldi. Bu etkinlik yeni krallıklarda kale açanlarla ilgili ya da kale açacak olan kişilerle alakalı. Bir önceki Acemi Telaşı etkinliğinde sizlere sadece bir tane krallıktan bahsetmiştim. Ama sonrasında şimdi Lords yöneticilerinin böyle etkinlikler yapmasının bir nedeni daha fazla oyuncu, daha fazla kale oyuna çekebilmek. Bu şekilde ödüller vererek, göstererek yeni krallıklarda daha fazla kişileri oyuna getirmek. Zaten arkadaşlarını davet ederek eski oyuncuları geri döndürme diye bir etkinliği var. Şimdi de yeni krallıklarda kale açanlara bu şekilde Acemi Telaşı etkinliği altında ödüller veriyor. Dediğim gibi bir önceki tanıttığım videoda sadece bir krallık içindi. Buradaysa 1736. ve 1745. krallıklar arasında bu krallıklar arasında arkadaşlar etkinlik görevlerini tamamlayarak 1 milyon mücevhere kadar ulaşma olasılığınız var. Tabi içeriğine girince bu şekilde değil ama 1 milyon insanın gözüne güzel görünüyor. Şimdi diyor ki bu krallıklar ardışık olarak açılacak. Arkadaşlar şimdi ne demek istiyor diye ben baktım. Bakın şimdi 1745 mesela normalde son krallığı ama şu an yok arkadaşlar. Böyle bir krallık şu an yok. 1745 yok. Evet, 1745 yok arkadaşlar. 1742. 1741. Yani onun ardışık olarak açılacak demesinin nedeni de bu arkadaşlar. Daha 1745 krallık yok. Şu an en fazla 1741 krallık var ve bunlar açılmaya devam ediyor. Yani burada şu olay devreye giriyor. Bir önceki tanıttığım videoda bir krallık vardı sadece. Yeni açan insanlar kaleleri o krallığa götürüyorlardı. O krallıkta etkinlik devam ediyordu. Ama burada 1736'dan itibaren başlamış bu etkinlik. Bu devam edip gidiyor bu şekilde. Yani hangi zamanda açarsanız açın. Şu an 17-18 gün var süresi. Ne zaman açarsanız açın bu orada etkinliğe devam ediyorsunuz. Bir krallığa götürmenize gerek yok kalenizi. Mesela şurası 1741 yeni açılmış bir krallık. 87 gün daha açılmasına zamanı var. Daha derebeyi bile yok arkadaşlar. Belki siz açtığınızda 1742. krallığa gideceksiniz. Ya da 1743. krallığa gideceksiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar açtığınızda farklı bir krallığa kalenizi taşımaya gerek yok. Zaten bu gösterdiği yeni krallıklarda kalenizi açmış olacaksınız.
O krallıklardan da eski krallıklara kalenizi götürmeyin. Çünkü etkinliğin olduğu krallıklar sadece 1736 ile 1745. Neyse arkadaşlar, bu şekilde dediğim gibi bir ayrıcalık gelmiş. Şimdi tabii benim bulunduğum krallık bu etkinlik için uygun değil. Burada 1 milyon mücevher gösteriyor arkadaşlar. İşin aslında burada değişiyor. Şimdi bu süre zarfında bu kale yükseltmesini yapabilirsiniz. Benim eski oyunculara önerim, aslında eski oyunculara daha çok önerebilirim bu durumu. Çünkü yeni oyuncular zaten girdikleri an kendi arkadaşlarıyla, kendi krallığındaki insanlarla aynı yarış içerisindeler. Biri alacaksa diğeri de alacak. Ama eski krallıktakiler yeni krallıkta kale açtıkları zaman, mesela kaynak kalesi yapmak istiyor adam. Gitti açtı. Diyelim ki buradan 200k mücevher aldı. 300k mücevher aldı. Kısa bir süre içerisinde. Bu iyi bir şey. Orada zaten kaynak kalesini belli bir seviyeye getirip o kaleyi alıp kendi krallığına götürebilir sonrasında. Yani bu aslında güzel bir olay. Çünkü şöyle baktığınız zaman size şunu söyleyeyim. 1 milyon mücevher yazdığı için 1 milyon mücevher zaten burada kazanamazsınız. Çünkü işin parasal boyutu da var. Ama mesela diyor ki kale seviyeni 15'e getir diyor. Burada kale seviyesini 15'e getirmek kolay. Şimdi bu etkinliğin süresi daha uzundu tabi. Şu an 17-18 güne düşmüş de anca müsait olabildim. Arkadaşlar, o 15. seviyeye getirmek basit. Siz kalenizi seviye arttırırken, işte inşaatlar yaparken falan bu mücevherler işinize yarayacak. Şimdi şunu söylemeliyim. Yeni oyunculara ben mücevherlerinizi kalenizi yükseltirken kullanın demiyorum. Bunu kullanmayın. Kaynak kalesi yapmak isteyen kişiler için kale yükseltmelerini, inşaatları mücevherle daha kolay şekilde, daha hızlı bir şekilde yapabilirler onlar. Bunu ikiye ayırıyorum. Bu konuda dikkat edin. Burada aslında dediğim gibi en önemli olay eski oyuncunun yeni krallıklarda kaynak kalesi üretme biçimi. Burada daha çok bence devreye giriyor. Dediğim gibi yeni oyuncular zaten orada herkes birbiriyle aynı ödülü alıyor. Ama bu adam kaynak kalesi üretmek için mesela orada mücevherle hızlıca kalesini geliştirir. Atıyorum hangi taş mı üretecek, hepsini eşit mi üretecek, nasıl üretecekse hızlı mücevherlerle kaynak kalesini tamamlayabilir ya da kaynak kalelerini tamamlayabilir. Sonrasında kendi krallığına götürebilir. Güzel etkinlik. 200k mücevher alsa, 300k mücevher alsa tam tamına bir kaynak kalesi olmasa da güzel üretimi olan kaynak kaleleri yapabilir insanlar. Şimdi dediğim gibi burada kale yükseltmesini 15 seviyeye yükseltmek kolay. Bence kolay. Burada yapabilirsiniz. 70k demiş. 20k burada. 100k mücevher veriyor burada. Kahraman alımı. Arkadaşlar, kahraman alımını da etap oynayacaksınız. Tabii eski oyuncular için bu biraz şey gelebilir. Sıkıcı gelebilir ama sürekli elinizde bulunan dinçle burada kahraman almanız lazım. Şimdi kahramanın kilidini aç diyor. Demek ki şunu önerebilirim. Bir kahramanın rütbesini atlatmak var. Yani rengini atlatmak var. Bir de sürekli kahraman açma yolu var. Bence direkt her gün etap oynayın. Hani renk olarak basayım gibisine düşünmeyin. Rütbe olarak renk atlatayım gibi düşünmeyin. Sadece kahraman açmaya çalışın. Çünkü burada 30 kahramana kadar giderseniz
Burada da zaten 70, 95, 100. Burada da 100 tane 100k mücevher veriyor. Hızlı hızlı kahraman açmanız lazım. Eğer siz gidip de kahramanı açtınız, kahramanı yeşil yapıp mavi yapma falan yoluna giderseniz sizin dinciniz yetmez yani. Etapları oynayamazsınız o kadar ahım şahım. Bu mücevheri de alamazsınız arkadaşlar. Bunun haricinde hızlı gelişim demiş. Burada işte iş paraya giriyor arkadaşlar. Bir kez elmas al diyor, paket al diyor. Tabi burada mücevher artmış. Burada da 200k veriyor arkadaşlar. Burada 200k veriyor. Ee, Buna değmez. Bunu geçin. Araştırma çalışmaları demiş. Araştırma çalışmalarına yapılabilir. Dediğim gibi kaynak üzerine giden insanlar zaten o kaynak bölümünü yapsınlar arkadaşlar. Geri kalan e, araştırmalara gerek yok. Hatta onlar T2, T3 gibisine asker açmalarına bile gerek yok. Sadece kaynak bölümüne odaklansınlar. Kaynak kalelerini e, düzgün bir şekilde yapsınlar. Burada da zaten 200k mücevher veriyor. Burası güzel bak. Yani parasız olarak yapılabilecek en güzel yer araştırma çalışmaları. Şu an gördüğüm kadarıyla. Yeni oyunculardaysa arkadaşlar burası normal şekilde kaynak üzerine yapılan yerler değil. Normal şekilde T2 üzerine, T3 üzerine büyük ihtimal gideceğiniz için sizin için bu etkinlik normal. Mecburum ikiye ayırmaya çünkü yeni oyuncularda çok fazla oyuncu yeni krallıkta gidip kale açıyorlar. Birlik eğitimi en son arkadaşlar. Buna bakalım. Evet bu T4'e kadar bu işi götürüyor. Şimdi burada diyor ki T2 birlik eğit diyor bir tane. T3 birlik eğit diyor bir tane. Yani açmanızı gösterecek şekilde ne veriyor? 300, 380, 400k mücevher veriyor T4 birlik için. Şimdi şunu söylemeliyim. Bu süre zarfında T4 açılır mı? Bence açılmaz. T4 açılmaz arkadaşlar. Aylar yıllar gerektiren bir mevzu diye hatırlıyorum. T4 açılmaz. Şimdi zaten açılabilseydi şunu söylerdim. Derdim ki arkadaşlar hani kaynak falan filan muhabbetine giriyorum. Kaynak kaleleri için. Ama onlar atıyorum 100k 200k veriyor. Bakın burada 400k veriyor. Hani kaynak araştırmaları değil de gidin şey araştırmaları yapın derdim. Eee, Asker üzerine araştırmalar yapın derdim. Çünkü bunları açabilmeniz için eee, bunların araştırmalarını yapmanız lazım. Onun için Ee, dediğim gibi burayı biraz es geçebilirsiniz. Ha ne yaparsanız T2 ya da T3 ikisini açma olasılığınız yüksek. Bunu doğru düzgün karar verin arkadaşlar. Dediğim gibi araştırma kudretini e, eski oyuncular yeni krallıklarda kale açıp da kaynak kalesi üzerine gidiyorlarsa kaynak araştırma bölümlerine yüklenin. Ondan arta zamana T2, T3 yaparak oradan mücevher kazanma ihtimalinizi arttırın. Bu şekilde bu etkinliği arkadaşlar tamamlayın. Dediğim gibi 1736'da bu etkinlik başlamış. 1745 krallık açılana kadar bu şekilde etkinlik devam edecek. Mücevher kazanma olasılığınız fazla. Burada işi iki gruba ayırdım. Yeni oyuncular için ve eski krallıklardan oralarda yeni kale açıp orada yükseltme yapanlar için unutmayın. Buradaki laflarıma, sözlerime dikkat edin arkadaşlar. İkisini ayrı ayrı kullanıyorum sürekli. Eski oyuncular şunu yapsın, yeni oyuncular şunu yapsın. Kaynak kalesi yapmak isteyen şunu yapsın.
diye ayrı ayrı söyledim. Bunları unutmayın. Çünkü ikisi birbirinden farklı şeyler. Yeni bir oyuncunun önüne bu video düşüp de gidip kaynak kalesi üretir şekilde e, çalışmalara başlamasın. Çünkü o da zaman kaybı yaşamış olur. Onun önünde çünkü o da göründüğü gibi birlik eğitimdeki bu adam gidip T4 de açacak. İleriye dönük T5'e de yürüyecek. Şimdi gidip de farklı şeyler yanlış yola girerse bu adam zaman kaybına uğrayacak bu sefer. Onun için arkadaşlar bu etkinlik bence güzel ve önemli. Kimse bizim zamanımızda hadi yeni krallığa düştün al sana mücevher demedi. Bence güzel etkinlik arkadaşlar. Zaten kale yükseltmesinden 100k alırsınız. Kahraman alımından da zorlarsanız 100k alırsınız. Dediğim gibi dinçi tek bir kahramana e, vermeyin, harcamayın. Kahramanı açtınız, etaba devam edin arkadaşlar. Etap oynamaya devam edin sürekli peş peşe. Hızlı gelişim bu dediğim gibi paralı. Araştırma çalışmaları yapılabilir. Daha süresi var. Birlik eğitimi de yarıya kadar yapılır arkadaşlar. Oradan da bir 100k mücevher alsanız 200, 300, 400, 500. Evet. Yani arkadaşlar burada şuradan 100 alsanız buradan 200 alsanız 300, 400, 500k arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi hesapladım 1 milyona nereden tutturuyor diye de şu birlik eğitiminde T4'ü ben siliyorum aklımdan. Çünkü T4'e giderken T4 birlik açmak zaten sadece 300k düşünün mücevher veriyor. Buradan 100k aldığınızı düşünerekten ben yola çıkıyorum. Yani bu etkinlik 500k mücevher alabileceğiniz bir etkinlik. En kolayından söyleyeyim. 100k buradan, 200k buradan, 300k, 400k, 500k. Şimdi burada kahraman alımında da 30k kahramanı açar mısınız acaba diye düşünüyorum. Bakılması lazım. Böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.